Selam arkadaşlar. Uzun zamandır yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz ve nihayet çıktı. Beatles grubuna ait Sgt. Pepper albümünün 50. yıl özel baskısıyla beraberiz. Bu baskı plak formatında olduğu kadar CD formatında da hazırlandı ama ben size bugün bir unboxing programı yaparak plak formatını daha yakından tanıtacağım. Arkadaşlar, paketi açmaya başlayalım. Plağı Almanya'dan, Amazon'dan getirttim. Amazon DE'den. Türkiye'de henüz satışı başlamadığı için biraz zor bir yolculuk oldu plak için ama aslında Türkiye'ye getirseydim bir aydan önce gelmezdi ama Almanya'da bir iki arkadaşa rica ettim. Onlar yollayınca daha hızlı tabii geldi. Şimdi Amazon'un orijinal paketlemesini açmaya çalışıyoruz. Biraz sağlam yapmışlar galiba. Çatayı biraz destekleyelim. Evet. Paket şöyle. Özel sticker ile ön tarafta müthiş bir baskıyla, müthiş bir kartonetle harika bir 50. yıl Pepper plağı. Şimdi daha derine inelim. Bu plak 50. yıl özel baskısı dedik. Niye özel baskı? Bu albüm plak olsun, CD olsun, diğer formatlar yani. Ünlü yapımcı, orijinal plağın yapımcısı George Martin'in oğlu Giles Martin tarafından tekrar remixlenmiş bir plak. Remixlenmiş diyorum, remastered demiyorum çünkü orijinal mono teyplerine sadık kalınarak yapılmış bir çalışma bu ve mono kayıtlara sadık kalınınca daha farklı bir sonuç çıktığını söylerler. Ben şu ana kadar sadece Spotify'dan dinleme fırsatım oldu tabii gelmediği için ve ben o dijital formatta dahi çok iyi anladım aradaki farkı. Audiofiller tabii daha iyi anlayacaklar ama normal dinleyenler dahi anlayabilir. Açılır kapaklı bir versiyon, yine orijinaline uygun olarak bu şekilde. Eskisi de böyleydi, 67 baskısı da böyleydi. Fakat burada iki tane plak görüyoruz. Bir öncekinde tek plaktı. Bunda iki tane plak var. Nedenini şimdi birazdan göreceğiz. Açalım yavaş yavaş. Şimdi ilk gördüğümüz şey şöyle Paul McCartney tarafından hazırlanmış bir ön söz. Mart 2017'de Paul McCartney imzalı bir ön söz. Onu sonra detaylı inceleriz. Burada çok detaylı bir takım herhalde kayıt aşamasında veya kayıtta kimlerin bulunduğuna dair veya şarkıların ne zaman yapıldığına dair kronolojik bir sıralama var. Birinci ve ikinci plağın ayrıntıları bulunuyor. Yani anlıyoruz ki iki tane plak var. Arka tarafta da bu meşhur ön kapağın üstünde bulunan bugün tekrar kontrol ettim. 74 kişinin kim olduğuna dair burada bir numaralandırma var. Her bir kişinin kafasının ortasında bir numara var ve o numaralardan da yan taraftan sağ ve sol olarak görebiliyorsunuz kimin kim olduğunu. O 74 kişi olarak bakmıştım fakat Beatles mizahı tabi. Müzik aletlerini, çiçekleri falan da numaralandırmışlar. Dolayısıyla 87 gibi bir rakam çıkmış.
Şöyle bakalım. Plak, birinci plak yine böyle antistatik bir iç zarfla verilmiş. 180 gramlık, 180 gram ağırlığında nefis bir plak. Bu orijinal inner sleeve dedikleri iç zarf aslında psychedelic bir takım renkler var. Orijinalinde de böyleydi. Bende yoktu açıkçası ama orijinal 67 baskısında da böyle çıktığını söylerler. Bu birinci plaktı. İkinci plak. Birinci plakta normal Sgt. Pepper albümünün sıralaması var. İkinci plakta ise önce bu çıktı. Yine orijinalinde de vardı. Bu yine karton maketlerin yapılabildiği ve kesilip de bizim daha önce gazetelerde, Türkiye'de gazetelerde de verilen bir takım şeylerin benzeri bir şey. Orijinaline uygun bir şekilde verilmiş. İkinci plaksa yine aynı şekilde bu iç zarfla demo bir takım kayıtlar var. Bu demo kayıtların bazıları hiç yayınlanmamış olduğunu okudum. Bazıları ise 96 yapım antolojide duyulmakta. Biraz daha bakalım. Başka bir şey çıkar mı diye. Yok, çıkmadı. Dediğim gibi bu plak formatı bir tek değil. Başka formatlar da var. Özellikle Super Deluxe Box Set dedikleri bir format daha var. Orada 6 disklik bir format bu. 4 tane CD, bir tane Blu-ray, bir tane de DVD bulunuyor. Ama biz tabi plakla idare edeceğiz. Plak severi olarak. Biraz sonra ben plağı koyup doya doya dinlemeye başlayacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.